Baskın mı? Yurt baskını Yurt baskını. Görüyorsunuz emekli teyzemle emekli amcam ne güzel dans ediyor. Abi bak sokakta ne bulduk? Burada bardakla nargile yapıyorlar. Evet, herkese Petersburg'dan selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz derseniz, bugün size buradaki Türkleri, yani buraya gelen öğrencilerin yaşamını göstereceğim arkadaşlar. Türkler buraya okumaya geliyor. Ne yapıyor, nasıl yaşıyor, nasıl geliyorlar? Bunlara bahsedeceğiz. Şimdi yanımda burada yaşayan öğrenci arkadaşlarımız var. 3-4 yıldır buradalar. Bazısı 7 ay olmuş. Merhabalar, ne yapıyorsunuz? İsim neydi? Demirkan. Demirkan. Can. Ersin. Şimdi ben de Rusya vizesini 3 aylık aldım demiştim, hatırlıyorsanız arkadaşlar. Sky Education'la aldık. Siz de Sky Education'la geldiniz galiba. Aynen, buraya. Sky Education'la buraya okumaya geldim. Nasıl? Memnun musunuz? Ben memnunum, her şey yolunda, çok güzel okuyorum. Birinci sınıf yazılım mühendisliği. Birinci sınıf. Aynen. Bir sınıfta hazırlık okudun. Aynen. Evet. Şimdi Petersburg'un merkezindeyiz. Okul tarafına geçeceğiz. Sizlere bütün detaylarıyla anlatacağız her şeyi. Yani hem okulu görelim. Karanlık oldu. Hem okulu görelim, hem de neler yapıyorlarmış onlara bakacağız, değineceğiz. Evet, metroyla gidiyoruz ha. Gidelim. Aynen. Hadi gidelim. Ploştvastanya metro istasyonunun ismi. Ne? Ploştvastanya. Vospastanya ha. Evet. Okay. Buranın metroları güzel mi? Bu en derin metro istasyonu nerede? Admiraltiskaya. 7 dakika mıydı oranın aşağısında? Tam bilmiyorum da Admiraltiskaya'da 70 metre falan olması. Evet, onu duydum. Buradaymış en yükseği. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu okul işlerine girmeden bu Türkler nerede yaşıyor? Ne yapıyorlar? Buraya gelen öğrenciler nerede kalıyor? Onu göstereceğim. Şimdi böyle bir sokağa geldik. Burası yurt arkadaşlar. Buraya okumaya gelen insanlar yurtta kalıyor. Evde kalanlar da var. Onların hepsine değineceğiz. Genelde gelenlerin hepsi ilk başta yurttan mı geliyor? Evet, bu yurda geliyorlar. Şimdi okul olaylarına değineceğiz zaten. Okul bilgilerini, neler okuyorlar, neye geliyorlar, onlara ayrı değineceğiz. Bunlar peki okulun içine dahil mi oluyor? Nasıl oluyor? Yani hepsi okula bağlı yurtlar. Okula kaydolduğunuz zaman otomatikman size yurt veriyorlar. Genel olarak Türkiye'den gelen öğrencilerin, Politeknik Devlet Üniversitesi'nde okumaya gelen bütün öğrencilerin kaldığı yurt burası. Burası. Peter'in en iyi yurdu diyebilirim. Ben bir sene kaldım burada. Çok güzel yurt. Şimdi evde mi kalıyorsun? Şimdi evde kalıyorum. Sen de evde kalıyordun galiba. Ben 2 sene boyunca bu yurtta kaldım. Ve ya burası gerçekten Petersburg'un en güzel yurtlarından bir tanesi bana kalırsa. Ya İTMO'nun yurtları falan çok kötü. İTMO başka bir üniversite. Burası Politeknik'in yurdu. Ve Politeknik'in yurdunda burada her katındayım, her odanın kendi duşu var. O güzelmiş. Aynen, o çok güzel bir şey. Mesela bir tane kapının arkasında 2 tane oda var. Hani atıyorum, nasıl diyeyim, 229. Şimdi bakalım yukarı zaten, aynen, görürüz. 229 A, B yanlarda, ortada bir tane tuvalet, bir tane banyo var. Güzel. Bu şekilde Az kişiyle dağılıyor. kullanım güzel. Aynen öyle. Bir de bizim çamaşır makineleri için de özel bir tane kat var. Orada herkes çamaşır makinelerinde kendi çamaşırlarını yıkıyor. Güzel. Abi yurda giriyoruz. Ekip bayağı kalabalık. Şöyle. Türkler yurdu sarmış. Sen привет. Можно Можно, hadi bakalım. Şimdi bir misafir olarak gireceğiz. Şöyle 2 tane karşılıklı oda oluyor. Birisi tuvalet. Burada da tuvaleti, Birisi banyosu. banyo. Her oda konsepti aynı şekilde. Abi çok iyi. Kaç kişi var odada? Normalde bu odada 3 kişi olması gerekiyor. Ama tesadüf olarak 4 kişi oldu bu odada. Kendi isteğimizden 4 kişi kaldık. Buzdolabımız var. Wi-Fi'miz var. Öğrenci hayatı diyelim. Wi-Fi buranın mı? Kendiniz mi bağladınız? Kendimiz aldık Wi-Fi'yi. Anladım. Zaten sim kartlar da sınırsız değil mi? Tabii sim kartlar, gigabaytlar yüksek oluyor. Aynen. Türkiye isnaden. Full açık yani, Wi-Fi'ye girmiyoruz. Gayet güzel oda ya. Bu taraf? Tabii. Aynı konsept, bu odada 2 kişi yaşıyor. Başkası söyle. Ha, Arkadaş bu mı? odada da Türk mü? 2 kişi yaşıyor. Türk. Evet, ikimiz de Türk'üz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo. Burada güzel. Burada kaç? 4 kişi mi burada da? 2 kişi Normalde 4 kişi kalıyorduk ama artık 2 kişi kalıyoruz. Şey oldu. Düştü. mi kalıyorsunuz şu an? Aynen. Diğerleri nereye gitti? Umut gitti mi? Umut gitti. Güzel ya odalar. Bu bilgisayar kendiliğinden mi vardı? Yok. Yok. Güzel ya. Sistem güzel. Yetiyordur değil mi? Yetiyor şu anlık. Yeter. Güzel.
Görüşürüz. Baskın mı? Yurt baskını Yurt mı? baskını. Yüzümüz de şey ya hasta valla. Yurt Merhaba, ne baskını. yapıyorsunuz? Merhaba. Nasılsın kanka? Vallahi iyiyim, siz nasılsınız? İyi, çok şükür iyiyiz. Merhabalar. Merhaba. Memnun musunuz? 10 numara kanka, gözde şey var ya, mikrop kaptı. Sen ne okuyorsun? Ben de hazırlık okuyorum. Hazırlık eğitimim sonrası nükleer enerji bölümüne Nükleer. Aynen, Bir buraya ayımız genel kaldı. bir ayınız kaldı. Bir ay sonra okul bitiyor. Güzel güzel. Seneye de normal üniversite. Aynen, seneye de normal. Birinci sınıf inşallah. Nasıl, Rusça öğrenebiliyorsunuz mu? Çok zor abi ya. Zor değil mi? Aşırı zor abi. Zor. Geleceklerse Farkındayım. kesinlikle bir alt taban yapsınlar. Hı hı. Aynen Ondan sonra gelecekler gelsin. Sıfırdan gelmesinler yani. Sıfırdan zor oluyor değil mi? Çok zor oluyor. Güzel ama alışılır ya, sıkıntı yok. Alışıyoruz ya işte, güzel yani 9 ay 8 aydır falan buradayız galiba. Öyle. Soğuğu atlattınız, şimdi yaz geldi. Aynen. Aynen. Merhaba. Sen de okumaya geldin. Herkes okuyor. Sen ne bölüm okuyorsun? Ben yazılım mühendisi. Yazılım mühendisi. Kaçıncı sınıf? Şu an hazırlık. Hazırlık mı daha? Güzel güzel. Memnunsun? Memnunum. Valla bayağı da Türk varmış abi burada. Burası zaten çoğunlukla Türklerin kaldığı yurt. He. Türkmen, Çin bunların ya. Burada Türkçe konuşarak herkesle anlaşabilirsiniz. Herkes çok değil rahat. mi? Evet. Yani Çinliler bile Türkçe öğrenmiştir böyle söyleyeyim. Biz dolaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Ne var bunlarda? Biri son sesle müzik açmış. Ha, salonda mı çalıyor? Ha. Abi spor salonu bile var ha yurdun. Var abi böyle. Gayet yeterli. Abi istersen şöyle açıyorsun, ringe çeviriyorsun. Bunları böyle kapıyorsun. He. Abi güzel ya, burada isteyen sporunu da yapsın. Güzel. Abi yurt hayatını gördünüz. Buraya gelenler burada yurtta kalıyor. İsterseniz de eve çıkabiliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ben bizzat kendim eve çıktım. Hı hı. Burada eve çıkmanın hani şey gibi bir kuralı yok. Hani öğrenciye ev vermiyoruz falan filan yok ama şey muhabbeti var. Registre diye bir muhabbet var burada. Hani nerede kaldığımızı gösteren bir kağıt. Hı hı. Sadece yabancı insanlara registre vermek istemiyorlar. Hani o kağıdı Evet. vermek istemiyor. O kağıt da bizim için çok önemli bir şey Rusya'da. Rusya'da Hani, öyleymiş ya. aynen. Nerede önemliymiş. kaldığımızı belli ediyor ve hani herhangi bir karakolluk işlemde falan onlar direkt hani adresimizi biliyorlar. Çünkü polis sisteminde kayıtlı oluyor bu. Evet. Ve onu buradaki evler çıkartmıyor yabancılara. Hani çıkaranlar da var ama çoğunlukla Bulmak zor oluyor değil aynen mi? bulmak zor oluyor. Ev sahibine göre değişiyor yani. Şahsi. Nasıl hallediyorsunuz peki? Abi genel olarak 7 iş gününü aksa geçirmemek lazım. 7 iş gününü geçirirsek cezası var 5000 ruble. Bu cezayı da 2 defa yiyebiliyoruz. O yüzden yememek daha önemli. Yememek için ise gidip bir otele bir günlük registrasyon yapıyoruz, kayıt yapıyoruz. Hı hı. Bir günle otelde kalıyoruz. Ondan sonra tekrar gidip yaptıracağımız yere registrasyon yapabiliyoruz. Tekrar 7 gün hak tanınıyor bize. Anladım. Böyle mi kalıyorsunuz evde? Evde böyle kalmıyoruz. Ev sahipleriyle anlaşıyoruz. Ev sahibi yapmasa da dışarıdan parayla yaptırıyoruz. 2000 ruble, 3000 ruble. Anladım. Her şeyin bir çözümü var. Aynen, her şeyin bir çözümü var. Zaten Slavlar parayı çok sevdiği için Rusya'da her şeyi parayla çözüyorsunuz yani. Evet, o doğru. Peki ev kiraları? Ev kiraları hani şimdi evin büyüklüğüne göre değişiyor. Eski bina, yeni bina. Ya zaten fazla yeni bina yok Petersburg'da. Yeni binaların hepsi Murino tarafında. O da şehrin birazcık uzak bir kısmında. Hı hı. Hani İstanbul Beylikdüzü gibi ya tam olarak. Evet. Bahçeşehir gibi diyelim hatta. Hı hı. O öyle bir uzaklıkta. Ve şöyle söyleyeyim. Benim kaldığım ev şu anda ne kadar? Aylık 45.000 ruble. O 45.000 rublenin yanında da hani elektrik, su, doğalgaz falan var. Doğalgaz bana çok komik bir rakam gelmişti. Yani doğalgaz bana kış ayında harıl harıl yakmalarına rağmen bir 200-250 TL gibi bir şeye denk gelmişti. Tabii doğalgaz burada olunca... Tabii evet, doğalgaz öyle. ülkesi olduğu için burada çok uyguna denk geliyor. Ve ev kirası 45.000 rubleyi de... 45.918.36 45 500 dolar. Evet 500 dolar. Kaç oda? Kaç oda? 2 oda, bir mutfak. Odalar da çok büyük. Hı hı. Hatta biz odalardan bir Ya tanesini böldük. Onu hani bir kısmında yatak var, bir kısmında parti alanı yaptık biz. Ben DJ setini falan attım. He, Işıklar yaptım. anladım. Akıllı ışıklar falan yaptım öyle ritme Ya göre. 2 kişi kalabiliyor Aynen, evde. 250 dolara kişi başı Aynen, kalınır kişi başı yani. 250 dolara kalınır. Ya daha uygun evler tabii ki var. Ama seninki merkezde herhalde değil mi? Benimki Merkezi. direkt metronun üstü. Aynen. Hani merdivende iniyorum, ben direkt metroya giriyorum. Bir de okulun yanı. Hani Evet. benim okulu yürüme sürem 30 saniye. Evet. O yüzden merkezi konumda bu
civarlarda kira. Öbür türlü biraz dışarıya çıktığında 200-250'ye falan. Biraz dışarı çıkınca aynen öyle 250 dolara tek başına kalabileceğin evler var. Yani Evet. tek başına 250 dolar ödeyip kalabileceğin evler var. Çok fazla var. Ama yani o taraflarda çok uzak fakat binalar yeni, hani içi falan Evet. cezbediyor. O birazcık tercih meselesi kalıyor. Aynen. Şimdi okula doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tabii bu burada gelenlerin okuduğu bir okul değil mi? Kaç yere geliyorlar burada? Hepsinin farklı mı? Kaç üniversite mi, şehir mi? Üniversite olarak ya Petersburg'da. Üniversite olarak Petersburg'da kaç tane üniversite var tam olarak? Yo şey olarak hani siz mesela kaç buraya gelenler hep Buraya burada mı? Bu gelenler- üniversitede mi Hayır, okuyor? burası teknik üniversitesi, inşaata gelen ya da uluslararası ilişkilere gelen Heh, şöyle. öğrencilerin geldiği yer. Politeknik Devlet Üniversitesi, teknik okul burası. Hı hı. Buraya genelde teknik okuyacak, inşaat, yazılım mühendisi gibi bölümlerde okuyacak öğrenciler geliyor. Onun dışında devlet üniversitesi var, orada tıp var, diş hekimliği var. Onun dışında uluslararası ilişkilerde güzel bir okul orası. İTMO var, yazılım alanında Petersburg'un en iyisi, Rusya'nın da en iyilerinden bir tanesi. Amiral Makarov Üniversitesi var, o da denizcilik üniversitesi. Sen ne okuyordun? Ben yazılım okuyorum. Yazılım. İTMO'da. Sen ne okuyordun? Ben mütercim tercümanlık okuyorum şu anda. Yani dil üzerine okuyorum. Benim okul dil üzerine. O da Politeknik Üniversitesi'nin İnsanlar Arası İlişkiler bölümünde. Anladım. Sen ne okuyorsun? Ben şu an hazırlıktayım. Sonra ne okuyacaksın? Uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret. Evet. O Türkiye'de de vardı. Burayı niye seçtin? Yani yurt dışına gelmek istedim ben zaten. Gelmek Öncelikle yani bahane Aynen. olarak. Yani bahanesi oldu yani. Evet, anladım. Siz şimdi onu da bahsedelim. Mesela Sky Education'la anlaştınız direkt. Evet. Buldunuz orayı. Her şeyi onlar karşıladı. Mesela bir fiyat çıkıyor. Onun Evet. içine bu okul kaç yıllık olarak mı ödeniyor bunlar? Ya şimdi şöyle, paketler şu şekilde oluyor. Geleceğiniz sene hazırlık fakültesinin ücreti, uçak biletleriniz vesaire. Tam paket var. Hı hı. Ya direkt açıkça söyleyeyim, tam paket var. İsterseniz her şey dahil, yurt ücretiniz dahil, bir yıl boyunca eğitim ve okula, evrak işlerine gidecek bütün ücretlere dahil, ücretler dahilinde paketler var. O paketleri yaptırabilirsiniz ya da sadece Okul parası sadece. Aynen. Okul parası, böyle okula kayıt Hı hı. ve benzeri işlerinizi yapacaklar sadece. O tarz paketler de var. Evet, konaklamayı kendiniz sonra tercih edebilirsiniz diye. Veyahut da konaklamalı şey yapınca böyle yurdu mu sunuyorlar yoksa mesela başka seçenekler de sunuyorlar Yurt mı? oluyor genel olarak. Genel olarak. Bu arada tam pakette danışmanlık hizmeti de dahil. Eğer öğrencinin başına bir şey gelirse, herhangi Hı hı. kötü bir şey, mesela bu sene oldu. Bir öğrencimiz trafik kazası geçirdi. Hı hı. O gece 6-7 saat danışmanlar onunla beraberdi. Karakola gidene kadar, ifadesine kadar, sonra mahkemeye kadar. Evet. Hani o konularda da yardımcı oluyorlar. Aynen. Güzel. Güzel yardımcı oluyorlarsa iyi yani. Yani burada üniversite okumak uygun mu Türkiye'ye göre yani? Türkiye'ye göre çok uygun. Üniversite Çünkü okumak. Şöyle söyleyeyim ben size, buradaki üniversite fiyatları Türkiye'deki özel lise fiyatıyla aynı para. Anladım. Ki ben geçen evde arkadaşla birlikte kendimiz hani bir hesaplama yaptık. İstanbul'da, Rusya'da benim yaşadığım, ya kendi üzerimden yaptığım hesapları, benim yaşadığım gibi İstanbul'da yaşayınca benim aylık 45.000 TL giderim oluyor. Hani yol parası, taksidir, ev kirasıdır, kişisel harcamalardır, eğlencesine kadar, hani partilemesine kadar. Okul parası hariç şekilde normal bir aylık yaşamın. Aynen, bir aylık yaşam 45.000 lira gibi bir şey çıktı. Burada Hesaplayınca ev kirasıyla birlikte 23.000 lira, yani neredeyse yarı yarıya. yarı yarıya bir fark çıkıyor yani. Evet. Ama hani ev kirasıdır, partilemesidir, her gün dışarıdan yemesidir, habire taksi kullanımına göre hesapladım. Tabii ki. Şimdi burada taksi kullanımı ucuz. Taksi kullanımı çok ucuz. Evet. Türkiye'de. Yani istediğin gibi hani gece geç saatte, yani metro kapandıktan sonra taksiyle dön geriye. Aynen öyle. İstanbul'da orada burada bir taksiye bindiğin zaman deli para yazıyor yani buraya Kesinlikle. göre. Bir de hani en güzel yanı buradaki taksilerin, taksi durağı mantığı yok burada. Direkt uygulamadan çağırıyorsun. Aynen, bütün taksiler Yandex'e bağlı. Hı. Sadece Yandex'i kullanıyorsunuz. Oradan MyBox seçebiliyorsunuz. Ekonomi hani paketleri var, değişiyor. Evet. Hani yol koşullarına göre, saatine göre fiyat da değişiyor. Taksimetre diye bir sistem yok. Hani nereye Aynen, gideceğinizin aynen. fiyatını direkt görüyorsunuz. O yönü çok iyi. Şey de var mesela yakın yerlere oraya buraya hemen yürüyeyim derseniz. Gerçi İstanbul'da da var ama ben fazla kullanmadım. İstanbul'daki yaygınlığını bilmiyorum. Bu Martı var ya İstanbul'da. Martı. Burada da bu Çok skuterlar. yaygın.
Burası daha mı şey İstanbul'a göre? Çok daha yaygın, fiyatı da uygun. Hani Evet. Burada gerçekten kolaylık sağlıyor Marslar. Bir de hani Petersburg'un en güzel özelliği şu, hiçbir şekilde yokuş yok. Evet, düz. Hani İstanbul'da yokuşta çıkmaya Evet. çalışıyorsun, çıkamıyor, elini alıyorsun, götürüyorsun. Burada her yerde dümdüz yağdırıyorsun. Evet, bir de her yerde var, direkt tak okutuyorsun, Her yerde anında var. başlatıyorsun, Aynen öyle. gidiyorsun, durduruyorsun. Direkt Sistem tutuyorum, aynen. başlıyorsun. Güzel yani. Direkt banka kartını her yere ekliyorsun zaten. Aynen öyle ki bazı üniversiteler hani bu uygulamayla anlaşmalı oluyor. Öğrenci paketleri de oluyor sana. Aa, onlar da var. Aynen Güzel. öyle. Bura böyle üniversite mi gidiyor? Onun parkı mı burası? Burası şu an Aslında üniversitedeyiz. aynen üniversitedeyiz şu anda. Hani bunlar fakülte, hepsi ayrı Fakülteler ayrı ayrı. Üniversitenin ana binasına gideceğiz şu an. Aynen, Ana şu anda binasına. Üniversitenin ana binasına doğru gidiyoruz. Abi çok sakinmiş. Bugün gerçi bugün tatil değil mi? Evet, tatil. Evet, bugün tatil. 1 Mayıs. Kimse yok. İşçiler günü. İşçi bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Teşekkürler. Ben onu takipçilerime söylemiştim. Sen öğrencisin, işçi değilsin ama olsun. Olsun. Bura ana bina mı burası? Aynen, burası ana bina. Yani. Genel bilgiler böyle arkadaşlar. Yani buraya gelirseniz, gelecek olursanız okuma şartları bu şekilde, fiyatlar devam ediyor. Dediğimiz gibi siz bütün bilgileri, okulunuzun hangi bölüm istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız firmadan, zaten açıklama kısmına ben linki de bırakıyorum. Oradan siz detaylı bilgisini alıp buradaki hayatı da gördünüz yani. Buraya gelen öğrenciler ne yapıyor, nasıl yaşıyor. Tabii o yaşamak kendi yine şeyinizde. Onun da seçenekleri olur. İster yurta gelirsiniz, ister ev tutarsınız. Yani öyle bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi merkeze geldik. Biraz da size merkezden bahsedeceğim. Burası Petersburg'un en işlek caddesi değil mi? Aynen, en burası meşhur caddesi. Nevski Prospekt, yani genellikle bütün turistler, bütün halk burada oluyor. Zaten bütün işlerini de burada halledebiliyorlar. Ruslar çünkü burada her şey var. AVM'sinden, alışveriş yerlerinden, Starbucks alternatif yerlerinden tutun. Yani her şey burada. Gece kulüpleri dahil burada. Evet. Yani Petersburg'un hayatı aslında bu bütün caddede akıyor. Anladım. Bütün cadde böyle. Normalde de böyle dışarıda oturma yerleri olmuyormuş. Yeni bugün falan açmışlar değil mi? Yeni daha. Ben bir 7 ay sonra ilk defa falan gördüm. Dün falan dün 2 gün önce falan açmaya Evet. başladılar. Yani normalde böyle dışarılara, kaldırımlara olmuyor. Dışarıda ya oturacak yer yok çünkü soğuk oluyor. Evet. Yazın geldiğini şimdiden hissediyoruz arkadaşlar. Biz de dedik bir burada kahve içelim, kendimize gelelim. Hem öyle fiyatlardan da bahsedeyim size. Normal geldiğinizde dışarıda fiyatlar nasıl diye. Onları da görmüş olun. Şu olanın menüsü, kızın menüsünü alalım mı ya? Bakmıyorlar da. Yani $1 90 arkadaşlar. 92 falan $1. Öyle bölebilirsiniz. Aslında Türkiye'de kur hani ya Türkiye'de dediğim internetten bakınca $1 92 falan oluyor ama Aha. yanınızda dolar getirip burada bozunca 98'den 97'den yüksekten bozuyorlar. Nerede? Çençokisler'de falan mı? Ya buralarda şeyler var, döviz büroları var. Aha. Onlar da dolara ihtiyacı olduğu için mesela internette kur 92 iken burada biz 96'dan, 97'den, 98'den. O Ama şekilde. nakit getirince bozuyor. Evet, nakit şeklinde. Zaten Rusya'ya nakit gelmeniz lazım. Kart çalışmıyor. Aynen, onu da bahsedelim, bu videoda da şey yapalım. Arkadaşlar ben daha önceki videolarda da bahsettim zaten. Ama bunu sadece buna denk gelen arkadaşlar da haberi olsun. Burada bizim kartlarımız çalışmıyor. Uzun süreli falan gelecekseniz kısa sürede de aslında istiyorsanız yapabilirsiniz. Çünkü burada banka hesabı açtığınız zaman hayatınız kolaylaşıyor burada. Her şeyi tak tak anında ödeyebiliyorsunuz onunla. Ülke içinde bir yere bilet bile alacak olsanız onları da yani buradaki kartla hallediyorsunuz. Yani burada banka hesabı önemli arkadaşlar. Dediğimiz gibi bak, kahve fiyatları da şöyle. Yani mesela bir latte cappuccino alsanız 250 milimi 265, 918, 27 desen $3 yani 90 lira falan gibisinden öyle hesaplayabilirsiniz. Böyle merkezi bir kafede. Şimdi burada gün batımı bayağı sürüyor değil mi? Evet, bayağı uzun oluyor. Uzun oluyor. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Nehir kenarına geldik. Şöyle Petersburg'da. Burada nehir turları da oluyor. Onu da yapacağız. İleriki videolarda ya da geçmiş videoda yapmış olabiliriz. Şöyle abi, gün batımı olacak mis gibi. Ortam güzel. Kalabalık. Şey neredeydi? Müze neredeydi müze? İleride sağda. Müze ileride.
burada şey var arkadaşlar. Dünyanın en büyük müzesi miydi o? Dünyanın en büyük 3. müzelerinden bir tanesi. 3. müzelerinden bir tanesi. Ona da gireceğiz ama neydi? Her ayın ilk perşembesi mi? Her ayın ilk perşembesi ücretsiz oluyor. Aynen. O da yarına denk geliyor benim şansıma. Oraya ücretsiz bir şekilde yarın gireceğim. Orayı bir gezeyim, göreyim. O kadar şey yapmışız. Normalde biliyorsunuz ben müze sevmem ama bura önemli bir yermiş. Ondan bir girer bakarım, onu da çekebildiğim kadar gösteririm ileriki videolarda sizlere. Abi bak sokakta ne bulduk? Burada bardakla nargile yapıyorlar. Abi şöyle şeyi kesti. Bak abi. 1200 ruble. 1200 ruble. Yani ne yapıyor? Aşağı yukarı 13-14 dolar gibi bir şey yapıyor. Evet. Evet. 13 aynen 13 dolar gibi bir şey yapıyor. Bakın nasıl yapacak. Direkt böyle sokakta içip gidebiliyor musun bunu? Aha, sokakta işte yürüyerek içiyorsun. 40 dakika, ya az önce dedi ki 40 dakika çekim süresi var denen. 40 dakika. 40 dakika boyunca lezzetini ala çekebilirsin. Aynen. Ondan sonra abi köz getir derdi yok. Aynen abi. Öğrenin abi. Alın size iş fikri bak. Bayağı Hacı biz ne hijyensiz ortamlar gördük, bu gayet normal şu an. Nargile yani pipetten içeceksin bir de. Bak o da tütünollardan kaçmasın diye koyuyor herhalde onu. önce tütünü yerleştiriyorlar, sonra közleri koyuyorlarmış. Hı. Birazcık yaktıktan sonra tadını almaya başlıyoruz. Ondan sonra közleri değiştirip yeni közler. Anladım. Yani bunu ondan hazırlıyor aslında. Aynen, yani hemen şu anda anlamanız zor olabilir. Evet. Güzel. Bunu zaten hazırlamış. Bak bir közü bitiriyor orada. Evet. Vallahi güzel sistem ya. Al yaptı işte arkadaşlar. Şimdi onun közünü değiştirecek. Ne diyorsunuz? Güzel iş fikri değil mi arkadaşlar? Çok yani güzel iş. aynen. Yapılır. Bak alın çalın işte. Bak size gösteriyorum. İş fikri. Okay, spasibo. Good night. Thank you. Abi az önce kız arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Ne? Böyle buraya koymuşlar. QR kodunu okutup doğum gününü kutladık. Allah Mutlu Allah. olsun diye. Ne ben bunu görsem şey derim. Aranıyor derim. Ne bu? Aranmıyor. He. Kızın doğum günüymüş. Arkadaşlar da böyle bir şey yapmış ona. Doğum gününü kutlayalım diye. Ben çok Oğlum. denk geliyorum, burada çok oluyor. Kanka o zaman benim Instagram'ı da koyalım. Buralara her yere takipçi kasarız yani. YouTube'u falan koyalım. Ulan ne güzel işmiş o. Şey miydi o uygulama? Viber mıydı? Neydi o? Telegram. Telegram'dan Burada çok mı? popüler abi. Evet, Telegram burada kullanıyorlar zaten. WhatsApp'tan ziyade Telegram. Bu nargile çok iyi değil miydi bu arada? İyiydi. Şimdi önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Burada öğrenci dostu diyebiliriz. Bir market zinciri var. Eurospar diye. Ulan adamlar para verse bu kadar reklamını yapmazdık. Size şeyi göstereyim. Bakın burada bir sürü yemek var arkadaşlar. Sushisinden, böyle tavuklarından, patatesinden, köftesinden, salatasından, makarnasından, sushisinden görüyorsunuz, bir sürü şey var. 100 gramı 59, 60 yani. Ne yapıyor? Aşağı yukarı 70 cent falan yapıyor arkadaşlar. 100 gram. Yani 100 gram ondan, 100 gram ondan, 100 gram al. Bak 4 çeşit şey alsanız yani 6, 12, 18, 24 desem 9, 18, 27 yani 3 dolara falan burada karnınızı rahatlıkla doyurursunuz ve çeşit çeşit yemek yersiniz. Ve yani sushi falan bile pişiriyorlar. Aynen sushisi. Sushiden tavuğundan Neydi bunun adı? Baklajan. Patlıcan. badılcan. Yok, Rusçası baklajan. Baklacan mı? Bak abi soğan halkasından tutun her şey var yani. Aynen. Etleri de oluyor. Yani böyle bir markette karnınızı gayet iyi doyurabilirsiniz. Benim eski videolarda var zaten. Bir şeyler aldıydık. Onlara falan bakarsınız. Moskova'da falan çok gezmiştik. Yani burada da var bu market zinciri. Gelecek olan arkadaşlar, bak burada şey de var işte. Tabi bunların fiyatı değişiyor. Az önceki yerde ne alırsan 100 gramı 60'tı. Burada tabi 100 gramına göre değişiyor. Mesela burada etlerin olsun, başka şeylerin 100 gramı bak 99'a var, 200'e var. Pizza falan var. Ya şurada pizzanın dilimi bak 99'a bir dilim var. Dilimler şöyle yani biraz büyük dilim yani. 2-3 dilimde doyarsınız. 99, 100 hep yani en fazla şu var 109'a. Genelde 99. Aşağı yukarı 1 dolar diyebilirsiniz dilimi. Bak sandviç her şey var abi, mis gibi. Evet. Görüyorsunuz emekli teyzemle emekli amcam ne güzel dans ediyor.
Evet, Türkiye'deki emeklilik, Rusya'daki emeklilik diyoruz. Tabii. Değil mi? Burada habire dans ediyorlar. Abi de dans ediyor. O dayım ne güzel tatlıydı ya vallahi. Evet. Şimdi az önce şeyi bahsetmiştik, biraz konuşmuştuk da buradaki beyaz gecelerdir falan filan. Video bir şeyler olmuş, video kayboldu. İşte GoPro'nun bazen böyle bir yamuklukları oluyor arkadaşlar. Yamukluk yapıyor insana. Caddeler hızlandı arkadaşlar. Millet dışarıda. Havalar iyi olunca çıkıyor. Şu an saatimiz kaç? Arkadaşlar şu an saatimiz 9. 9 olduğu halde havayı görüyor musunuz? Daha güneş batacak da biz de göreceğiz. Şimdi burada yavaştan beyaz geceler başlıyor. Ne zaman başlıyordu aşağı yukarı beyaz geceler? Beyaz geceler Mayıs sonu, Haziran başına doğru başlıyor. Haziran sonu gibi o 24 saat gece olan vakit bitiyor. Ama ondan sonra yine hala uzun sürüyor geceler. Yani Evet. 11'de falan kararıyor değil mi o zaman? 11. Yani 11-11.30 gibi falan karıyor ama beyaz gecelerde 24 saat güneş habire tepede, hani tam aşağı inmiyor. Ha. Böyle gidiyor yani, tam inmiyor aşağı. Hiç karanlık olmuyor. Aynen, hiç karanlık olmuyor. Hani gece 3'te hala güneş yukarıda parlıyor. Ne kadar sürüyor? İşte bir ay gibi bir süre Bir sürüyor. ay gibi falan. Aynen. Kısa sürüyor ama Petersburg'un en çok turist kazandığı dönemde o dönem. Değil mi? Aynen işte öyle. millet beyaz geceleri görmeye geliyor. Kışında güneş yok arkadaşlar. Aynen öyle. Hatta ev kiralarına bile yansıyor bana. Yaz döneminde 20.000 ruble zam yapıyorlar aynı. Evet, turistik zaman diye. Aynen, turistik zamanı diye. Yani Türkiye'de de öyle oluyor. Önemli şehirlerde yani Bodrum, Marmaris'te, orada burada Antalya'da yaz sezonundaki fiyatlarla kışın bir olmuyor yani. Aynen öyle. Burada yaz sezonunda öyle olur. Bir de çatılara çıkmak çok oluyor. Yani çatılara çıkma etkinliği falan oluyor böyle. İnsanlar habire çatılara çıkıyor beyaz gecelerde. Etrafın manzarasını falan izliyorlar. Fotoğraf Evet. çekiliyorlar. Veya çatılara direkt kafe açıyorlar. He, güzel ya. Kışın nasıl? Kışın çok soğuk. Yani hava habire 25-30 derece arası gidip geliyor. Zaten insanlar dışarı çok çıkmıyor yani. Yazın olduğu kadar insan olmuyor sokaklarda. He. Yerli halkı dahil çok fazla dışarı çıkmıyor. Kışın buralar durulmaz yani arkadaşlar. Eksi 20-25. Yani benlik değil kışın. Ben şu an iyi bir sezonuna geldim. Yani yazın gelinir. Kışın sadece buraya kuzey ışıklarını görmeye gelirsiniz. Tabi burada değil, buranın daha üstünde. Onun haricinde bilmiyorum. Şimdi nereye gitti bizimkiler ya? Geliyorlar. Nerede bizim şeyimiz? Dünyanın burada şey varmış. Dünyanın en derin metrolarından bir tanesi. Neresi? O ileride abi, daha burası değil, ileride. İleride mi? Bir 7 dakikalık yolumuz var. Evet. Şimdi bir onu göreceğiz. Ne oldu? Bir kargaşa oldu. Bak böyle ben size sokakları göstereyim arkadaşlar. Sonra insanları bize göstermiyorsunuz diyorsunuz. Bakın işte sokakta bir sürü insan var. Millet ne yapıyor, ne ediyor? Çekeceğiz hepsini. Bakacağız. Akşam hayatını da göstereceğim buraların sizlere. Koşalım mı? Koşalım mı diyeceğim de yanlı 49-48 bekleyelim artık. Burada sokak müzikleri meşhur. Sokakta çok fazla müzik yapanı görüyorsunuz. Oo bak burada ateş şov var. Ateş şov yapıyor. Bakalım yapabilecek mi? Asya'daki adalarda gördüğünüz ateş şovlarının yanında bu hiçbir şey. Bakın burada da başka bir kanal var arkadaşlar. Yani tura gelince bak şöyle o masayı kurmuşlar, mis gibi özel tur herhalde. Öyle bütün bu kanallardan tur yapabiliyorsunuz. Biz de yapacağız. Gayet güzel duruyor. Güzel bir şehir. Mimarisi falan çok iyi yani. O motorcu abim burada. Güzel motor. Polisler de burada. Durdurmuş motorcuları bak. Güzel şey. Hava daha kararmadı. Şimdi çok ilginç bir yere geldik. Bakın bu taraf o en meşhur olan müzeye doğru gidiyor. Şu arkamızda da o yer altına inen yer var. Ayrıyeten Sanpete Devlet Üniversitesi mi? O ne? Devlet Üniversitesi değil. Ne o? Neydi orada? Kanka Devlet Üniversitesi. Devlet Üniversitesi Tasarım şeyde değil Dizayn. miydi? Tasarım. Devlet Tasarım Dizayn Üniversitesi. Ha. Anladım. Çünkü Tamam, Devlet Üniversitesi işte. Orada da o var. Az sonra metroya bakacağız. Şimdi şöyle müzenin oradan geçelim.
Müze yarın ücretsiz. Her ayın ilk perşembesi. Gelince aklınızda olsun. Müzeye giriş normalde kaç paraydı? 500 ruble. 500 ruble. Her ayın ilk perşembesi ücretsiz oluyor. Evet. Şansıma yarına denk geldi. Aa, burada da sprey boya şeyi mi bu? Evet, sprey boyayla. Ya bayılıyorum şu sprey boyayla sanat yapanlara ya. Var ya. Çok güzel. Bunu ben İtalya'da Kolezyum'un orada da çok fena yapıyorlardı bunu. Gece 2'de açılıyor şu köprüler abi. Şu şekilde oluyor tamamen. Bunlar onun Nerede? resimleri. İleride. Göstereceğim. Valla gece 2'de mi? Gece 2'de aynen. Her gün? Her gün. Ama bugün açılmayacak. İşçiler bayramı olduğu için. Ulan onda şansımız tutmadı. Yarın akşam Yarına. açılır. Artık o yarına kaldı yani. Başka videolara. Önümüzdeki videolara bakacağız. No riski, no riski. No riski arkadaşlar. Rusça yok bende. Only привет, спасибо yeterli. Taktila, haraşo. Değil mi? O kadar. Davşo. He? Davşo. Davşo mu, haraşo mu? Haraşo. He? Haraşo. Haraşo, iyiyim değil mi? Evet. Ha, haraşo. Her şeyi kullanabilirsin. İyi, okey. Okey, hepsine geçiyormuş o Oldu, aynen. gidiyorum. Öyle kullanıyorlar, gördüm onu. Ay, güzel sokakmışlar ya. Bak gün batımı oluyor. Biraz batar gibi oldu değil mi? Abi tam nasıl oluyor biliyor musun? He. Şuradan kalıyor, kalkıyor paralel bir şekilde tepeye çıkıyor. Geriye tekrar dönüyor. Aynı He. yerden geri başlıyor. Allah Allah. Oo, burası meydan ha. Evet. Oo, güzel. Buraya çıkıp sen çekebilirsin komple abi. Buraya Nereye mı? koyduklarını bilmiyorum ama. Yok be. Hayır, yarın buradan Hop. ayın 9'da geçit töreni olacak burada. Burayı da onlar şey yapıyorlar değil mi? Evet. Kızıl Meydan'a da öyle şey Evet, yapmışlardı. hazırlıyorlar. Abi. Ne meydanı burası? Petersburg Meydanı. Ermitaj Meydanı diyebiliriz. Ermitaj Meydanı. Müze neresi? Müze buranın içi ve gördüğüm bu binalar. Nerenin içi? Şu Şuranın mavi içi yerin içi. ve bu etrafta gördüğüm binalara bağlanıyor. İçeriden. Evet. Aşağılarda mı bağlanıyor? İçinde de mi böyle üst katlarda falan? Şuraya bağlanmıyor da şu arka tarafı komple birbirine bağlı. He. Evet, bir soru. Bu anıt ne anıtı? Bilmiyorum. Güzel, ben de bilmiyorum çünkü. Oo, dayım güzel söylüyor ha. Şuradan çekim dayımı da güzel olsun. Güzel şehir arkadaşlar. Güzel. Meydandayız. Şöyle 360. Hop. Meydan. Giderken başlıyorum. Başladım. O zaman burada videoyu kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, bilgiler için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Güzeldi. Hem etrafı keşfettik, hem okul hakkında, hem yaşam hakkında bilgiler verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. İzleyicilerin çoğu abone olmuyor. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.